Taraflı tarafsız, herkesin en büyük komutanlardan biri olarak kabul ettiği isim Gaius Julius Caesar. Caesar nasıl diktatör oldu, nasıl ve neden öldürüldü, kim öldürdü? Hepsinin cevabını bu videoda vermeye çalıştık. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hazırlanmasını istediğiniz video içeriklerini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Sezar'ın ölümüyle Roma Cumhuriyeti'nin kurulması arasında güçlü bir bağlantı vardır. Bu yüzden önce Roma Cumhuriyeti'nin kuruluşuna bakmamız gerekir. Hikayeye göre Roma M.Ö. 753'te Romus ve Romulus adındaki ikiz kardeşler tarafından kurulmuş bir şehirdi. Bu şehirde bir de şehir devleti kuruldu. İlk 250 yıl boyunca bu devlete Etrusk hanedanı hükmetti. M.Ö. 510 yılında başına buyruk Etrusk hanedanına mensup kral kovuldu ve Roma Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Cumhuriyette devlet başkanlarına konsül adı verilir ve 2 kişiden oluşurdu. 2 kişiden oluşmasının sebebi mutlak iktidara karşılık devlet başkanlarının birbirlerini kontrol etmesiydi. Konsüller Roma'nın soylu ve zengin ailelerinden seçilirdi. Pek demokratik olduğu da söylenemezdi. Ancak küçük bir şehir devleti için sistem çok güzel işliyordu. İlerleyen yıllarda Roma'nın önce İtalya Yarımadası'nda ardından Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da büyümesiyle artık bu sistem işlemez hale gelmişti. Senato çok katı ve muhafazakardı. Zengin ile fakir arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha artıyordu. Topraksız işçiler gruplar halinde kentlere göç ederken yeni, yoksul bir kentli nüfus oluşuyordu. Ancak tüm bunlara rağmen epey bir cumhuriyetçi soylu vardı ve sahip oldukları söz hakkını kaybetmek istemiyorlardı. Bu mesele şimdilik burada dursun. Biz Sezar'a geri dönelim. Sezar, Roma'da Pompeius ve Crassus'la birlikte üçlü bir iktidar kurdu. Her üçü de Cumhuriyet'in en yüksek makamı olan bugünkü manasıyla Cumhurbaşkanı diyebileceğimiz konsüldü. Sezar, prokonsül olarak Galya eyaletine vali olarak atandı. Bu, güçlü ve kalabalık bir orduya sahip olmak anlamına geliyordu. Bu ordu sayesinde Sezar, Alplerin ötesinde uçsuz bucaksız toprakları fethetti ve Roma'daki itibarı her geçen gün daha fazla artıyordu. Daha sonra iktidar ortaklarından olan Crassus kaybedilen bir savaşta öldü. Geriye sadece Pompeius ve Sezar kalmıştı. Sezar'ın bu engellenemez yükselişi ve askerler arasında dönen efsanevi hikayelerinden Senato aşırı derecede rahatsızdı. Çok geçmeden Senato Sezar'a karşı ilk hamlesini yaptı ve Sezar'ın ordusunu bırakıp Roma'ya dönmesi için emir yazıldı. İktidar ortağı olan Pompeius da bu emri destekledi. Sezar bu emre uysaydı, iktidar ortağı olan Pompeius ve kendisini kıskanan Senato'nun karşısında yalnız ve güçsüz kalacağını biliyordu. Bu yüzden Sezar emri yerine getirmedi ve ordusuyla birlikte Rubikon ırmağını geçti. Senato ise Sezar'ı vatana ihanetle suçlayıp Sezar'ın öldürülmesini emretti. Böylece 3 yıl sürecek olan Roma İç Savaşı başlamıştı. İç Savaşı Sezar kazandı ve Pompeius Mısır'a kaçtı. Limandan Mısır topraklarına girer girmez Mısır kralı tarafından öldürüldü ve kellesi Sezar'a hediye olarak gönderildi. Artık Sezar'ın kale alınacak bir düşmanı kalmamıştı. Zafer kutlamaları vesaire derken kısa süre içinde ömür boyu diktatörlük yetkileri geldi.
Bununla da kalmayıp cumhuriyetçi bürokrasiyi merkezileştirerek kendine bağladı. Alt tabakadan insanların senatoya girmesini kolaylaştırdı ve toprağı olmayan kişilere karşılıksız toprak verilmesi gerektiğini savundu. Cumhuriyetçiler bu gelişmelerden son derece rahatsızdı ve bir an önce eski düzene geri dönmek istiyorlardı. Nihayet Sezar'a bir komplo kurulmuştu. Plana göre senato toplantısında Sezar'a ani bir saldırı yapılacak ve kaçmasına ya da direnmesine fırsat vermeden öldürülecekti. Tabii ki suikast dedikoduları Sezar'ın da kulağına geldi ve aslında Sezar öldürüldüğü gün senatoya gitmeyecekti. Ancak Sezar'ın çok güvendiği ve yıllarca beraber savaştığı Decimus onu senato toplantısına katılması için ikna etti ve Decimus da hainlerden biriydi. Tarih çizgisi M.Ö. 44 yılı Mart ayının 15'ini gösteriyordu. Sezar her zamanki gibi öğleden sonra toplantısına katılmak üzere senato salonuna giriş yaptı. O gün ona yakın olan isimler komplocular tarafından bir şekilde etrafından uzaklaştırıldı. Sezar salonda biraz ilerledikten sonra etrafı sarıldı ve acımasız plan uygulamaya konuldu. Sezar ne olduğunu anlamaya çalışırken vücuduna sürekli hançer darbeleri indiriliyordu. Elinde sivri uçlu bir kalem ile kendisini savunmaya çalıştı ama pek fayda etmiyordu. Kan revan içinde kalmıştı. Bembeyaz salonun mermer zemini kıpkırmızı kana bürünmüştü. Sezar aldığı 22 hançer darbesinin ağır sonuçlarını yaşıyor, düşmanlarının önünde can çekişiyordu. En son darbeyi indirmek için manevi oğlu olarak gördüğü Brutus ona doğru yaklaştı. Sezar'la göz göze geldiler ve Sezar'ın gözünde derin bir hayal kırıklığı vardı. O ünlü sözünü söyledi. "Sen de mi Brutus?" Brutus hançerini Sezar'a sapladı ve kan revan içindeki efsane gözyaşlarıyla birlikte son anlarını yaşamaya başladı. Kim bilir, belki de yaşadığı hayal kırıklığı yediği hançerlerden daha çok canını yakmıştı. En sonunda Sezar 23. hançer darbesiyle hayata gözlerini yumdu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca izlemek istediğiniz içerikleri ve bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.